Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, Ay ve Stellium Koçlarda dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Hoş geldin sevgili Koç burcu. Bakalım 2025 Temmuz ayında seni neler bekliyor? Senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Dikkat etmen gereken şeyler nelerdir? Karşına çıkacak olan fırsatlar nelerdir? Alman gereken mesajlar nelerdir dedim. Şimdi ilk kartımız çıktı, bilge danışan arkadaşlar. Temmuz ayında pek çok Koç burcu ait olduğu yeri bulma ile ilgili gerçekten büyük farkındalıklar yaşayabilir. Ama burada evet bazılarınız danışmanlık yapabilirsiniz. Ya da hayatınızda gitmek istediğiniz yol ve yönle ilgili doğru bir danışan bulabilirsiniz. Bu bir avukat da olabilir, mali müşavir de olabilir, bir muhasebeci de olabilir. Yani bu alanlarla ilgili bir şey de olabilir. Ama burada ben senin daha çok sanki böyle bir ait olduğun yeri bulma ile ilgili, yeni bir şeyler öğrenme ile ilgili, yeni bir iş, yeni bir şirket kurma ile ilgili, geleneklere çok sadık kaldığın, bir taraftan çok özgür olduğun, bir taraftan da çizgiyi aşmayan kurallarının olacağı bir Temmuz ayı olacak gibi gözüküyor açıkçası. Bakalım kartlarımızın tamamını çekelim ve bu şekilde yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Aile içerisinde çözülmesi gereken konulardan bahsetti. Şimdi son kez bir alalım. Yani kartların hepsini açalım ki yaşayabileceğin tabii olasılıklar doğrultusunda akacak olan enerjiler nelerdir diyelim. Toprak yedilisi, hava prensi, su ası, ters geldi aslında ama düz koyacağım. Zaten hepsini gördüğümde çıkabilecek olan etkileri söylüyor olacağım. Su ikilisi. Arkadaşlar bazılarınız gittiğiniz bir yerde aşkı bulabilirsiniz. Yani özellikle yalnız olan arkadaşlarım için söylüyorum. Gitmiş olduğun bir tatil ya da gezdiğin bir yerde hayatının aşkıyla belki karşılaşabilirsin açıkçası. Ve burada ben direkt şunu gördüm. Koç burcu, yani günün sonunda hadi ayın genelini de geçtim de sana gelecek olan çok güzel bir ödül var. Yani sana verilecek olan, sunulacak olan çok güzel bir ödül ve armağan var. Bakalım nedir bu diyelim. Öncelikle çok çekici olacaksın. Özellikle uzun süredir tatil yapmayan arkadaşlarım varsa böyle bir tatil yapıp dinlenip ya da kendine bakımlar yapıp o çekim alanını ya da güzelliğini çok daha arttırabilirsin açıkçası. Çekim gücün çok yüksek olacak öncelikle. Fakat burada bazı rekabet ortamları var arkadaşlar. Yani birileri birazcık sizinle uğraşacak gibi açıkçası. Ve bu durumda senin iş hayatını birazcık etkileyecek gibi gözüküyor. Bakalım. Zaten anlatacağım şimdi. Şimdi sevgili Koç burcu, o zaman yorumlamaya başlayalım. Öncelikle burada önce dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim. Şimdi burada sağlıkla ilgili ciddi bir sıkıntı görmedim ama bel kemik rahatsızlıkları, bunlara karşı birazcık dikkat etmende fayda var açıkçası. Ayın 5'ine, bazılarınız için 15'ine kadar ufak tefek baş bölgesinde ağrılar olabilir. Ama bunlar çok küçük şeyler açıkçası, çok büyük şeyler değil. Şimdi burada ben seni genel olarak aslında bu ay çok şanslı gördüm ve direkt en başta da o müjdeyi vermek istedim aslında. Burada sana gelecek olan, yani bir bereket var, bir bolluk var. Öncelikle para konusunda, kendi kendine yetebilme konusunda oldukça şanslı olacaksın. Ama ben önce dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim. Şimdi bu ay, bak, ilk alman gereken mesaj ne biliyor musun? Bu ay ne olursa olsun, bak ne olursa olsun, etrafında ne laflar dönerse dönsün. Hani böyle kıyamet de kopsa, tövbe yani iptal diyelim de. Hani bak, diyor ki bak, etrafında ne olursa olsun sen bu ay keyfine bak. Keyfine bak, keyiflen, birazcık uzak durmaya çalış, olayların içine dahil olmamaya çalış. Çünkü burada bazı rakipler ve düşmanlar var. Seninle uğraşacak gibi gözüküyor açıkçası. Ve burada bir de şunu söyleyeceğim. Aşk hayatınla ilgili yanlış insanlara kapılmamaya dikkat et. Yani bu sadece aşk hayatı değil, hayatının geneliyle ilgili.
İş ve kariyer hayatını ilgilendiren tüm konular ile ilgili yanlış insanlara kapılmamaya, yanlış fikirlere, yanlış söylemlere kulak asmamaya dikkat et açıkçası. Burada pek çok Koç burcu yeni bir işe geçmek, şube değiştirmek olabilir, yeni bir işe geçmek, yeni bir eğitim alanına gitmeyle ilgili yani şöyle düşün, aldığın bir eğitim vardır ya da almak istediğin bir eğitim vardır. Sürekli bir yere gidiyorsundur, onu değiştirebilirsin gibi. Şube değişikliği, iş değişikliği, bunlar özellikle ayın ilk yarısında hayatına tezahür etmeye başlayacak açıkçası. Fakat burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Birazcık önlem alman lazım senin Koç burcu. Yani diyor ki Temmuz ayında birazcık dikkatli olman lazım. Yani şöyle hırsızlıklara maruz kalabilirsin. Birileri senden laf kaçırabilir, söz kaçırabilir. Bazı kurnazlıklarla seni farklı noktalara sürüklemek isteyebilir açıkçası. Bu konularda birazcık tedbirli olursan sevinirim. Bir de ben şunu gördüm. Sanki hani sen hayatından keyif almak isterken ya da hayatınla ilgili yeni bir şeyler yapmak isterken arka planda çalışan farklı kişiler. Yani görünmeyen biri, hatta birileri seninle uğraşmak isteyenler ve hatta çok geçmişteki konuları bile senin önüne sunmak isteyebilirler. Bak bunu yapmıştı, bak şunu yapmıştı, şimdi yine kesin böyle yapacak gibi. Özellikle toprak gruplarını verdi. Boğa, Başak, Oğlak. Yine senin gibi ateş grubu ama etrafında sadece hani bir tane Boğa, Başak, Oğlak yok. Ona göre alırsan çok iyi olur senin için. Bu kişilere birazcık dikkat et. Yani şöyle, Boğa, Başak, Oğlak burçlarından destek de gelebilir, köstek de gelebilir. Bu ne demek? Hayatında en az 4 tane Boğa burcu vardır demek. Biri düşmanındır, biri dostundur, biri yeni tanıyacağın biridir. Hani ona göre bir alırsan çok sağlıklı olur tabii ki. Şimdi burada bir diğer etki de şu, diyor ki bak Temmuz ayında sen hiçbir şeye bulaşma. Keyfine bak. İş hayatın, çalışma hayatın olsa da dediğim gibi belki bazılarınız tatil yapacaksınız, uzaklaşacaksınız, kafa dinlemek isteyeceksiniz. Burada bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani ne kadar özgür olursan ya da ne kadar kendini rahat bırakırsan, ki burada dinlenmeyi çok verdi. Meditasyon, nekahat, tefekkür, akışta kalmak, sisteme uymak, güvenmek. Bir taraftan curcuna kopuyor. Birileri seni bir şeylere çekmek istiyor. Onlara asla gitme diyor açıkçası. Ve özgür kalmak. Her şeyden önce zihnini özgür bırakmak çok önemli olacak senin için. Yani en belirgin mesajlar bunlar. Ve şöyle bir durum var. Özellikle 7 aydır, bazılarınız için 7 yıl da olabilir. Kariyerinle ilgili uzun süredir kariyerin ve gelirlerinle ilgili bu beklediğin paralar olabilir, aileden miraslı konular olabilir. Daha çok parayı ilgilendiren bir konu. Paranın sana gelmesi ya da kariyerinle ilgili ilerletmen gereken bir konuyla ilgili diyor ki her şeyden önce içsel olarak bir çözüm bulacaksın ve bu noktalarla ilgili yeni bir başlangıç olacak. Yani para konusunda çok şanslı gördüm, duygu konusunda çok şanslı gördüm, insanları etkileme noktasında çok şanslı gördüm. Fakat yanlış kişilere, yanlış durumlara kapılmamaya dikkat et. Bir de ben şunu gördüm. Aslında sen bu ay genelinde oldukça başarılısın. Yani hayattan keyif alma noktasında, para noktasında, hayatı gerçekten iyi yaşama noktasında. Ateş grubu ve toprak grubu, birazcık da su grubu var. Ama dediğim gibi burçlara kapılmayın. Burada seni birazcık duygusal olarak manipüle etmek isteyen ve seni elinde tutmak isteyen, seni kendisine bağlamak isteyen kişilere karşı da birazcık dikkat et ama ben burada şunu gördüm. Sen sezgisel olarak pek çok şeyi zaten hissediyor ve anlıyor olacaksın. Bu da senin başarını sana getiriyor olacak aslında. Tamam mı? Yani burada macera tutkun çok yüksek. Yeni kişiler tanımak, yeni yerler görme noktasında için kıpır kıpır olabilir. Ve burada özellikle ayın 8'i ila 16'sı civarı, 10'u, 8'i, 16'sı civarı, 19'u gibi seni çok mutlu edebilecek sevindirici bir haber. 9'u, 19'u, 29'u, bu tarihlere çok dikkat et. Özellikle parayla ilgili, aşk hayatınla ilgili seni mutlu edecek güzel etkiden bahsetti. Yani eğitimle ilgili bir haber, bir bollukla ilgili, bir kaynağa ulaşmayla ilgili çok güzel bir haberin sana gelmesi var. Ama çevrendeki kişilere dikkat et. Yani birinden, hatta birilerinden görebileceğin zarar. Bu da 12'si ila 23'ü gibi. Yani özellikle bu tarihler birazcık daha dikkat etmende fayda var. Ciddi bir sıkıntı. Bakın bazılarınız için 5'inde başlayacak arkadaşlar. Bazılarınız için 12'si ila ne demiştik 21'i gibi.
15'i civarı. Bak aslında o süreçler güzel ama yine de tedbirli olmanda fayda var. Çünkü etrafında biri, hatta birilerinden dolayı zarar görmek var. Yani bir haksızlık, fikir çatışmaları, düşmanlar, bir rekabet ortamı, sözlü olarak tartışma. Sen bana onu dedin, ben sana şunu söyledim, aslında böyle değildi gibi. Birilerinin bir açığını yakalamak ya da birileri senin açığını yakalamak isteyebilir. Bu küçük gibi gözüken bir şey senin hani o bütün ayını mahvedebilir. Ve gerçekten büyük bir tehlike oluşturabilir. Hani sanki bir şeyin ucunu yakalamak istiyorlar ve bunun devamını getirmek istiyorlar gibi düşün. Ama diyor ki bak, kartların mesajı asla uyma, görmezden gel, duymazdan gel. Ve burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Ayın son haftası gibi. Bak ödülüm var. Güzel bir süreç senin için. Ama burada yine böyle senin başarılı olmanı istemeyen, dengesiz, maddi manevi hiçbir şekilde kendi önünü yolunu bulamamış. Ne hani bir gün düşündüğüyle ertesi gün düşündüğü biri olmayan biri. Böyle biriyle de yine bir sorun çıkabilir açıkçası. Buna karşı da dikkat et. Bir de burada ayın 18'i ve 28'i arası aşk hayatınla ilgili bir yere gidebilirsin veya biriyle buluşabilirsin. Yine iş içinde yapabileceğin bir seyahat, bir yolculuk. Yani bu belki online bir eğitim de olabilir. Onun dışında ayın geneli gayet güzel. Yani sürpriz, olumlu gelişmeler, belirsiz olan bir konuyla ilgili bir şeylerin netleşmesi, aileyle ilgili konular aynı şekilde. Pek çok Koç burcu Temmuz ayında hani en başta ne demiştik? Belki bir şirket açmak, yeni bir iş kurmak ya da yeni bir şirkete başlamak gibi güzel etkiler olabilir. Ek bir kazanç elde etmek, aşk hayatınla ilgili de aynı şekilde güzel etkiler var. Bir de arkadaşlar yeme içmeyi birazcık bu ay abartabilirsiniz. Buna karşı da dikkat et. Hani yeme içme noktasını birazcık abartabilirsin. Şimdi bakalım Rumi'den bir kart alalım senin için. Ruh burcuna gelecek olan mesaj nedir diyelim. Koç burcuna gelecek olan mesaj nedir? Kadehlerin dörtlüsü, yürek acısı gibi acı yoktur diyor. Ayın 4'üne kadar bir üzüntü, bir sıkıntı yaşayabilirsin. Ama bu üzüntü, sıkıntı yaşamaktan ziyade sanki kalbinde ve ruhunda eksik bir parça var da onu tamamlamak istiyor musun gibi. Bir tane daha alalım bakalım ne gelecek diyelim. Ve İmparatoriçe, kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyor arkadaşlar. Yani burada bir bereket, bir bolluk var. Dişil enerjilerden gelecek olan destek var. Beni izleyen arkadaşlarım dişil enerji iseniz siz ekstra bir şanslı olacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Buradan başka nasıl mesajlar gelecek? Ve çapa, derinlerde iz bırakma, uzun süreli olaylar veya durumlar. Aşk hayatınla ilgili çok böyle kalıcı bir şeyler olabilir açıkçası. Yapılan haksızlıkların bedelinin ödenmesi, ilahi adalet diyor. İlahi adaleti bu ay göreceksin. Çözülemeyen problemler, zorlayıcı sorunlar ve karmaşa. Zaten ayın genelinde anlattığımız enerjiyi söyledi. Bir tane daha alalım. Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar. Bunu da bu ay fazlasıyla görüyor olacaksınız sevgili Koç burcu. Bir adet buradan alalım bakalım. Başka ne gelecek diyelim. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tuttuğun o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisin. Yeni bakış açıları kazan dedi. Ortalık biraz sisli ve belirsizlikler, bilinmeyen faktörler veya kafanın karışık durumlar söz konusu. Siz kalkana kadar dikkatli ilerle. Hani ayın genelinde demiştik ya, evet güzel etkiler var, güzel haberler var ama bir taraftan karmaşa da var. O verdiğim tarihlere de birazcık dikkat et. O yüzden diyor ki yani bu ay çok büyük adımlar atma. Yani geçmişi temizleyebilirsin, yeniliklerle ilgili yeni planlar yapabilirsin. Biri mesela çok yüksek teklifle geldiğinde hemen kendini kaptırma gibi sevgili Koç burcu. Diyor ki hani birazcık sisli, tam olarak bir şeyler net değil. O yüzden çok dikkatli ilerlemen gerekiyor dedi. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Ve burada zaten şöyle bir durum var. Hani sen birilerinin bir yalanını, bir ihanetini ya da arkandan çevrilen bir şey varsa bunu zaten yakalayacaksın bu ay. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, hoşça kal.